Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Olağanüstü bir yere geldik. Şimdi hemen nasıl geldik? Böyle bir yükseklik, kafayı yedim manzarada. Neredeyim? En son Forest Park'taydım. Jiangjiaye midir nedir orada? Ve burada Tianmen Dağı var. Oraya teleferikle geldim. Şimdi dağın tepesinde cam teraslarda yürüyeceğiz. Bol bol uçurum kenarına yapılmış balkonlar bunlar. İnanılmaz görüntüler göreceğiz. Mağaraya gideceğiz. Bütün tepeyi falan, bütün gün buradayım. Dağın yüksekliği 1519 metre. Teleferikten bahsedecek olursak da 7,5 kilometre uzunluğunda ve 1279 metre yüksekte. Yani dünyanın en uzun yolcu teleferiği deniyor ve inanılmaz bir uçurum. Nasıl buraya bunu inşa etmişler akıl alır gibi değil gene. Ben bile teleferikte içim bir tuhaf oldu ki normalde hiç öyle tırsmam. Değişik hissettim yani bu sefer. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan haydi gezelim, etrafı görelim biraz. Bakın dağın haritası burada. Böyle teleferikle çıktım ben. Burayı böyle yürüyeceğim. Buraya gelip ondan sonra böyle buradan geri döneceğim. Şurada işte mağarayı görüyorsunuz ve oraya çıkan bayağı bir basamak var. Ya da yürüyen merdivenleri de kullanabiliyorsunuz. Bunlar açık, bayağı bildiğin böyle dona dona gidiyorsun. Ama buradan da yürüyüş yolu var. Ben yürümeyi tercih edeceğim yine elbette ki. Hem ısınıyorum yürürken arkadaşlar. Mikrofonu çıkardım artık çünkü tutamıyorum telefonu ve gerçekten tırsıyorum düşüreceğim diye. Şimdi cam balkonda yürümeye başlıyoruz. Burası için ekstra 5 yuan daha verdim. Normalde giriş 275 yuan, bütün her şeyi karşılıyor. Sezon olmadığı için olabilir. Ah, evet, öyle konuşuyorum işte ben. Haydi başlayalım. Adımımızı atıyoruz. Çok şanslıyım. Bu kadar kapalı bir havada bu kadar görebildiğim için. Gayet sakinledim. Tamamım. Bakın. Başta bir heyecan oldu ama şimdi gayet iyiyim. Bütün burayı böyle, yani bu dağa böyle balkon yapıp biz yürüyelim diye köprüler yapıp falan. Ya nasıl bir kafanız var sizin? Ben anlamadım ki. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Nereden geliyor bu motivasyon? Çok acayip değil mi ya? Yani bunu yapmak için böyle şey olması lazım. Ne bileyim, acayip param var, vaktin var. Yani hadi şuraya da şunu yapalım ya. Çünkü o kadar para getiriyor mu burası ya? Yani tamam, çok kalabalıklar ve inanılmaz para getiriyordur tabii de. Ya akıl alır gibi değil ya. Bak, her gittiğim yerde, son 2 videoda Huangshan'a gittik, Yellow Mountain'a gittik. Her seferinde ya burası tamam herhalde favorim olacak diyorum. Ya hepsinde ayrı bir şey buluyorum. Yani burası ya burası da acayip bir şey yani, muhakkak görülmesi gereken bir yer bence. Yani Çin'e gelenler için söylüyorum tabii. Ya da ne bileyim işte gelme niyeti olanlar, bir şeyler, aman da yurt dışına tatile gideyim falan diyenler için söylüyorum. Kesin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Geçen videoda çok bahsedemedim. O tanıştığım arkadaşlar Çinli olan ve Avustralya'da yaşayan. Onunla ülkeyle ilgili çok fazla soru sorma imkanım oldu, sohbet etme imkanımız oldu. Yani komünizmden çok korkuyoruz biz. Yani dünya korkutulduğu için. Abicim gelin, yani turiste hiçbir zararı yok komünizmin. Burada hani yani genel olarak sistem de zararlı anlamında söylemiyorum. Tercihtir. Onu tercih edersin, başka sistemi tercih edersin. Orasına girmeyeceğim de. Ya sen buraya turist olarak geleceksin. Son derece güvenli. İnanılmaz, yani hani kendi güvende hissederek gezebileceğin tertemiz bir ortam. Burası zor mor falan, hiç öyle şeyler düşünmeyin. Tam tersi. Tamam, Çince zorluyor, yani o zaten tek zorluğu o.
Rehberle gezebilirsiniz. Hani ondan çekiniyorsanız. Ya da bakın ben geziyorum. Hiç de bir şey olmuyor. Hani Çin'i böyle aman ne gerek var oraya falan. Aman oraya gidilir mi? Hiç öyle düşünmeyin. Yani olağanüstü bir ülkeymiş. Ben bayıldım, hayran kaldım. Hani ülkeye girişte falan problem yaşadım ettim, tamam, onlar hoşuma gitmedi o tavırlar ama yani ki kaba davranmadıklarını söylemiştim size. Onların uygulaması okey. Ama hani aman da bana da bunu yapamaz falan. Küstüm yani, öyle egoluk bir tip değilim arkadaşlar. Ben hani sana onu yapana falan diye yazanlar olmuştu diye bu açıklamayı yapıyorum. Ya olabilir, adamların kuralı bu. Sırf bu yüzden bunları görmeyeceğim yani. Onun dışında inanılmaz kibar davranıldı hep bana. İyi ki geldim. Yani şu bile o kadar estetik düşünülmüş ki. Hani koruma olsun diye buraya başka bir malzeme ya da komple kapatabilirlerdi. Böyle aralıklı yapmışlar yine ağaç görünümünde. Acayip. Ben sürekli böyle hayranlığımı dile getiriyorum ama öyle değil mi arkadaşlar? Yani ya ay, çok fenalar. Evet, gelelim komünizmle ilgili düşüncelerine mesela. Sistem eleştirisi, yani hani kim iyidir kötüdür falan, öyle bir şeye girmeyeceğim. Ama nasıl peki dedim, yani hani genel olarak halk memnun mu falan. Şimdi şeyi söylüyor öncelikle, 1.6 milyar nüfuslu bir ülke diyor. Yani dev gibi ve bambaşka kafadan sesler, onlar bunlar. Bu kadar insanı bir arada tutmanın yolu çok kolay değil diyor yani bu. Komünizmin bir sebebi de bu diye söylüyor, bu tarz bir yönetim sistemi. Ve komünizmden mutlu olan çok büyük bir kesimin olduğunu söylüyor. Çünkü özellikle fakir halkın önceden 20 sene öncesine kadar açlıktan, yani hiç insanlar yemek yemiyorlardı, açlardı, işte para kazanamıyorlardı, çok fakirlerdi diyor. Şu anda çok daha eşit bir düzen olduğu için ki görüyorum da yani etrafta hiç öyle sokakta dilenci, sozcusu, musu falan hiçbir şey yok. Her şey çok ucuz. Evet, bir bağırsın arkadaşlar, rahatlasın. Her şey çok ucuz. O yüzden de halk mutlu diyor. Ama bundan mutsuz olan kim dediğimizde zenginler. Zengin kesim paralarına el konulmasından çok korkuyormuş. Artı yani birçoğu zaten ülke dışına kaçırmış paralarını. Ya da işte yurt dışına yaşamaya gidenler var. Artık paralarını harcayamıyorlar burada. Yani böyle bir lüks hayat yaşayamıyorlar falan. O yüzden onlar çok fazla memnun değilmiş. Onun dışında o iyi görüyor sistemi, olumlu görüyor. Ha, komünizmin de gidip de turistler üzerinde sizin korkacağınız hiçbir şey yok. Aman işte orada nasıl gezilir edilir falan. Öyle işte onlar şöyle katı böyle bilmem ne falan. Öyle düşünüyorsanız şayet, görüyorsunuz nasıl gezdiğimi. Tek zorluğu Çince. Yani Çince'den çekinebilirsiniz, onu anlayabilirim ama onu da çözüyorsun bir şekilde ya. Bak yetmemiş mesela. Görüyor musunuz bu kadar şey, teraslar. Bir de böyle ekstra uçuruma yapmışlar. Sen çekil abim. Çok daha güzel oluyor benim seni buradan çekip göstermem. Hazır mıyız? Köprüden geçiyoruz. Köprüyü sallıyor namussuzlar ya. Sallamayın. Ay içim. Hey! Burası Tianmen Tapınağı'ymış. Yolumuz buradan devam ediyor. Aşağıdan böyle otobüste de yol yapabiliyorsun galiba. O midesi bulanan binmesin diyordu internette. Ama çok da emin değilim. Çok araştırmadım teleferiğe bindiğim için. Her zaman var mı? Yani turistler için var mı falan hiç bilmiyorum. Ama yollar böyle. Ben bayağıdır yürüyorum bu arada. Ama size zaten epey çekim aldım. Şimdi bir de mağaraya doğru gideceğiz. Çok fazla çekemiyorum çünkü elim uyuştu birazcık. Ama çok keyif alıyorum yürürken. Mağaramız burada. Zoomlayamıyorum maalesef. Eldiveni çıkaramıyorum çünkü. Şimdi oraya yürüyen merdivenlerle şuradan ineceğim. Çok şık değil mi içerisi? Dağa yürüyen merdiven yapmışlar yani.
Bunu Çin'de görürüz herhalde bir. Bilmiyorum, başka ben görmedim. Vardır belki bir yerlerde. Dağda pek çok ekstrem spor yapılıyor. İşte kaya tırmanışı olsun, zipline'lar olsun, böyle yamaç paraşütü, işte bisikletle yine tırmanıyorlar herhalde. Evet, burada aynen merdivenleri tırmanıyorlar. Skydiving yapıyorlar. Evet, burada hızlı şey yapıyor, geçiyor, yakalayamıyor galiba. Bu arada bu 5. yürüyen merdivenim. Hala iniyoruz ve bu hızla ve kimse yürümüyor. Bayağıdır buradayım yani. 6. da geliyor orada. Her bir araya böyle güvenlik görevlisi koymuşlar. Burada insan bol tabii, istihdam gerekiyor. Fazlasıyla güvenlik görebiliyorsunuz. Evet, yine burada bir skydiving yapan arkadaşımız var. Ve 7 tane, sanırım yanlış saymadıysam 7 tane yürüyen merdivenden indik. Daha var mı göreceğiz ama sanmıyorum. Belki de özellikle 7 tane yapmışlardır. Ne dersiniz? Dağdaki Tianmen mağarasının milattan sonra 260 yılında duvarı da yıkılınca buna tesadüfen şahit olan yerel bir yönetici şeye benzetiyor. Gökyüzüne açılan kapıya, ki gerçekten görünce siz de aynı şekilde düşüneceksiniz. Ve bu durumu döneminin imparatoruna iletiyor. Bunu şans ve uğur işareti olarak görüyor imparator ve çok seviniyor. Dağda cennet kapısı anlamına gelen Tianmen adını veriyorlar. Şu an bulunduğum yer mağaranın işte yıkılan ve cennete açılan kapısı bu tarafta. Buraya geçemiyoruz ama şuradan şöyle size gösteriyorum. Ve burası da birazdan inmeye başlayacağım merdiven. Buradan çıkarak da, yani merdivenlerden çıkarak da tırmananlar olabiliyor. Yavaş yürüyün diyor burada. Dikkatli olun, tehlikeli merdivenler diyor. İnmeye başlıyoruz, hadi. Oldukça dik, oldukça dik. Tutunmadan inemiyorum. Biraz tedirgin ediyor beni. Alıştın mı yoksa? Yani buradan bir düştün mü aşağı kadar, yani hiç durabilme ihtimalin yok. Şu noktada da, yani şu noktada daha da dikleşiyor, öyle görüyorum. Ki burası bile inanın çok dik. Çok dik. Ay manyaklık. İyi ki bu ara durakları yapmışlar. Çünkü benim durmam gerekiyor. Beni bak, bir sürü insan da iniyor, görüyor musunuz? Ben çok tedirgin oldum. Böyle bir duruyorum. Şuradaki durakta da durdum. Şimdi de durdum. Birazdan devam edeceğim. Ayaklarım kesinlikle tam sığmıyor gene. Yan yan basıyorum ve tutunmadan inemiyorum. Değişik bir tecrübe. Ve ne kadar tehlikeli. Yine de halka açık burası, görüyor musunuz? Yani hani biri düşer, birine bir şey olur falan gibi bir düşünce yok. Kendi isteğiyle gelmiş. Hani dava mava da edemezsin. Ama de yok yani. Hani önden bir şey imzalatmalar. Yok efendim bunu kendi gönül rızamla yaptım falan, öyle bir şey yok. Çünkü burası, ciddi söylüyorum, bayağı yani çok dikkatli inmek lazım. Ve tabii inerken çekim alamıyorum ama size ayağımı nasıl bastığımı göstereceğim şimdi. Yani böyle yan yan ve şu tarafa geçeyim. Tutunuyorum. Böyle böyle. Çünkü tam olarak sığmıyor. Yani ayağım anca bakın bu şekilde, böyle sığdıramıyorum. Yine kamerayı kaldıracağım. Oh. 这位再来。好，就拍这个，就拍这个。你先看一下，选一下看看。就那张。
Mis gibi kokuyor. Karşımızda cennete açılan kapı bir kez daha tüm heybetiyle. Gittim, gördüm. Cennetle burası aynı. Burası da cennet. Sen seç, cennet mi olsun istiyorsun, cehennem mi? Şimdi de bu cable car'la aşağı inerek dağı bitiriyorum. Hadi aşağı inelim ve bir şeyler yiyelim. Nasıl stadyum ama? Bir değişik sesler çıkarıyor. Şurası bayağı yaşıyor gibi. Yani canlı gibi. Yapısı. Acayip bir yer yapmışlar. Ne burası hiç bilmiyorum. Bir anda karşıma çıktı. Bakarım şimdi. Hareket de ediyor arkadaş. Selam. Acayip ses. Fairy Fox Show burada oluyormuş. Bak şimdi. Bilmiyorum şu aralar oluyor mu? Çünkü sezon bitti, kış falan. Ben çok üşüdüm zaten ve çok yoruldum. O yüzden araştırmadım. Ama gelmek isteyen olursa araştırır artık. Bakın şovdan böyle, yani gösteriden bazı sahneler koymuşlar. Yine bir yürüyen merdivenle iniyorum. Tabii bambaşka bir yere indim. Buradan şimdi öbür cable car'ın çıkış noktasına gideceğim. Otelim orada. Düşündüğüm şeye bak. Tabii ki de bunu da organize etmişler. Bu cable car'dan öbür cable car'a shuttle var. Şimdi benim otele doğru yürürken etrafa şöyle biraz bakınalım. Burası Ying Ding diye geçiyor. Ya da Ying Dong. Ying Kong da olabilir. Yazarım. Bir şeyler yiyeceğim. Bu sokağı şöyle bir görelim. Biraz gezinerek geçeceğim otele. Aslında bir an önce sıcak bir duş alıp yatmak istiyorum ama şöyle biraz bakınalım ya. Yarın ayrılıyorum çünkü buradan. Sonraki plan nedir, ne değildir? Çok ama yani. Şaşırdınız mı? Şaşırmadınız. Yine çok güzel bir yere gideceğiz. Bu sefer dağ değil, köylere gideceğiz. Pirinç tarlaları falanlar filanlar. Çok acayip gözüküyor. İnternette böyle bayağı araştırdım. Ben tabii böyle farklı yerlerine gitmek istiyorum biliyorsunuz, büyük şehirlerinden ziyade. O yüzden daha böyle köydü, kasabaydı, dağdı, doğal parktı. Öyle yerler göreceğiz birlikte. Mantarları bir göstermek için. Hello. Dev gibiler. Cici. Gördüğünüz gibi artık ciciler havada uçuşuyor. Deli gibi Çince konuşuyorum. Hani bir yerlere saptım. Aradan kestirme çıkmaya çalışıyorum ama yol bir türlü çıkmıyor. Labirent gibi. Buradan umarım çıkarız ya. Bayağı da yürüdüm. Evet, şurada bir sokak görüyorum. Bir paralel sokağa çıkmak istiyordum. Böyle dar bir geçit gördüm. Girdim çıkarım diye. Ve döne çıkıyor. Şimdi böyle minik bir fersi bir yere geldim. Böyle şeyler oluyor. Sos niyetini alabileceğin ya da yanına işte yemeğine. Ben yumurta söyledim ya. Canım yumurta istedi. Scrambled egg istedim. Bilmiyorum nasıl bir şey gelecek. Yanına da pilav gelecek. Doymazsam sonra yine yerim. Çok açım şu anda. Yemeklerim geldi. Pilav da istemiştim ama böyle galonla getirdiler pilavı. Hemen başlıyorum. Bu Çin yemekleri acayip lezzetli ya. Ve pilava alıştım. Yani ekmek falan yani özleyeceğim. Ay olamıyorum. Hala tam alamıyorum. Hele de sizle burada konuşurken hiç olmuyor. Neyse Çin yemekleri güzel. Öyle aklınızdan çıkarın, her şeyi yiyorlar bilmem ne falan. Yani yiyen de var, yemeyen de var. Çok lezzetli. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Mesela kağıt tüketiminde acayip hassaslar. Böyle peçete falan her masada kesinlikle yok. Yani böyle ortak bir yerde oluyor. Oradan ihtiyacın kadar alıyorsun. Çok az tüketiyorlar. Tuvaletler falan o yürüdüğün yerlerde var mı yok mu diye sormuşsunuz. Soranlar olmuş yani.
sürekli tuvaletler var. Onda problem yok ve çok temizler. Ama orada da mesela tuvalet kağıdı yok. Yani hep kendi yanında peçeten olması lazım falan. Öyle. Xiangjiaje'de, hala ismini doğru söylüyor muyum bilmiyorum. Uzun bir süre kaldıktan sonra, herhalde bir haftaya yakın kaldım. Şimdi artık rotamızı daha güneye doğru çeviriyoruz. Çünkü bundan sonra hedef Laos'a doğru yaklaşmak. Hala oldukça yukarılardayım. Şu anda tren istasyonundayım. Yine hızlı trenle güneye doğru inerken yolumun üstünde çok şirin gördüğüm bir kasabada kalacağım. Oraya doğru gidiyorum. Bu arada arkadaşlar, eğer videolarımı beğeniyorsanız ne yapıyorsunuz? Mümkünse beğendime basıp abone olursanız çok mutlu olurum. Umarım da keyif alıyorsunuzdur videolarımda. Epey bir yer gördük. Ben bayağı yoruldum, yorgun hissediyorum artık. Bir yerde durma ve artık onun planlarını bir sonraki videoya saklayalım bence. Çok güzel bir şey yapacağım çünkü. Burada sonlandıralım artık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.